Hepimiz duymuşuzdur değil mi? Konuşmalarımızın dinlenip reklamların ona göre karşımıza çıktığını. Peki size bir soru. Sosyal medyada çıkan reklamlar sizin siyasi fikrinizi değiştirip önümüzdeki seçimlerde başka bir partiye oy vermenize karar verebilir mi? Cevabınızı hemen yukarıdaki ankette belirtin. Çünkü videonun sonunda fikrinizin değişip değişmediğini öğrenmek için bir anket daha göreceksiniz. Peki bunu neden söylüyorum? Çünkü ABD'nin 2016 seçimlerinde bunun bariz bir örneği yaşandı. Her hareketimiz çok doğru biçimde tahmin ediliyor. Garip bir şekilde isabetli olan ve gizlice dinlendiğimizi düşündüren bu reklamlar hareketimizi neredeyse öngörüyor. İnternette yaptığımız her hareket, her bildirim, her paylaşım biz silsek dahi yok olup gitmiyor. Bunlar bir yerlerde depolanıp muhafaza ediliyor. Peki kim ne yapsın ki bu kadar çöp yığınını? Kaldı ki gizlilik söz konusu olunca milli savunma biçimimiz bana ne, ben önemli biri değilim ki zaten. Parmak izimi, ses izimi, yüz profilimi, retinamı alıp istihbaratlara satsalar ne olur? Bizler artık ticari ürünleriz. Ancak sosyal medyayı kullanarak bedavaya bağ kurma sevdasının büyüsüne o kadar kapıldık ki kimse hüküm ve koşulları okuma zahmetine dahi katlanmıyor. Okumadım ancak kabul ediyorum. Bütün etkileşimlerimiz, internet aramalarımız, beğendiğimiz gönderiler, kredi kartlarımızda satın aldığımız her bir ürün, konumlarımız, hatta YouTube'da beğenmediğimiz videolar bile hepsi eş zamanlı olarak toplanıp sanal kimliğimize ekleniyor. Böylece bütün alıcılar bizim duygusal eğilimlerimize doğrudan erişebiliyor. Bu bilgilere sahip olan alıcılar dikkatimizi çekmek için yarışıyor ve yalnızca kendimize özel bir içerik akışıyla karşılaşıyoruz. Alama Projesi, Donald Trump'ın başkanlık kampanyası operasyonunun kolu. Alama Projesi Ağustos 2016'da doruk noktasındaydı ve Facebook reklamlarına günde tam 1 milyon dolar harcıyorlardı. Ve Cambridge Analytica adlı şirket de Alama Projesi'nde yer alıyordu. İnsanlara kişiselleştirilmiş mesajlar gönderebilmeniz için onların verilerine ulaşmanız gerekiyor. Cambridge Analytica her bir Amerikan seçmeni için elinde 5000 veri noktası olduğunu iddia ediyordu. Ted Cruz, 2016 ön seçimlerinde en az oy alan adayken Trump adaylığı alıncaya kadar ayakta kalabilen son kişi olmuştu. Ve herkes Ted Cruz'un bu müthiş kampanyasından söz etmeye başlamıştı. Ted Cruz'un arkasındaki ise Cambridge Analytica'ydı. Cambridge Analytica Trump kampanyasına katıldığında cazip bir teklif olarak görülüyordu. Çünkü 14 ay boyunca Ted Cruz kampanyası üzerinde çalışmışlardı ve ellerinde Trump ekibine verebilecekleri bol miktarda araştırma sonucu ve seçmen verisi bulunuyordu. Cambridge Analytica bir seçmen anketi oluşturarak yüz binlerce Amerikan vatandaşına bu anketi doldurmasını sağladı. Ve böylelikle ABD'de yaşayan bütün yetişkinlerin karakterlerini öngörmek için kullanabilecekleri yaklaşık 4-5 bin veri noktası içeren bir model geliştirmeyi başardılar. Davranışlarımıza yön veren şey kişilik özelliklerimizdir. Bu davranışlar da nasıl oy verdiğimizi belirler. Böylece özel hazırlanmış dijital video içerikleriyle Cambridge Analytica Trump kampanyası için insanları hedeflemeye başlamıştı. İşte size ABD 2016 seçimlerinde kullanılan Trump ekibi tarafından hazırlanan bir video. Secretary Clinton said there was nothing marked classified on her emails either sent or received. Was that true? That's not true. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment. Why aren't I 50 points ahead, you might ask? Peki bu veriler bu kadar doğru bir şekilde nasıl toplanıp da bunu insanlara karşı kullanabildiler? Bu kadar insanın özel hayatına ve kişiliğine ilişkin bu denli bilgiyi nasıl buldular? Bunun için işe Facebook'taki uygulamalarla başladılar. Hani sizin de bileceğiniz gibi o sürekli karşımıza çıkan kişilik testleri var ya hani. Söz konusu uygulamalar özel bir izin sayesinde sadece uygulamayı indiren ya da kullanan kullanıcıların verilerini toplamakla kalmıyor, bu kişilerin arkadaş listelerine erişip arkadaşlarının verilerini de topluyordu. Uygulamayı kullanan birinin arkadaşıysanız haberiniz olmadan bütün verilerinize ulaşılabiliyordu.
Durum güncellemeleri, beğenmeler, yaptığınız yorumlar, hatta bazen özel mesajlarınız. İnsanları sadece bir seçmen değil, kişi profili olarak ele alıyorlardı. Birleşik Devletler'in dört bir yanındaki tüm seçmenlerin psikolojik profilini oluşturmak için sadece birkaç yüz bin kişiye ulaşmaları yeterli oluyordu. Ve insanlar verilerinin bu şekilde toplandığından bir haberdi. Seçimin sonunda Donald Trump'ın birinci çıkmasıyla Cambridge Analytica milyon dolarlık bir şirket olma yolunda gidiyordu. Ya da onlar öyle zannediyorlardı. Facebook'un 50 milyon kullanıcısının bilgilerini Cambridge Analytica'ya sattığının ortaya çıkmasının ardından patlak veren skandal sonrasında medya tasarım profesörü olan David Carroll isimli bir vatandaş mahkemeye başvurup Cambridge Analytica'nın kendisiyle ilgili Facebook üzerinden topladığı verileri kendisine açıklamasını talep etti. Tabii bu büyük bir sorundu. Çünkü Cambridge Analytica bunları inkar edip Facebook ile çalışmadıklarını, Facebook verilerinin kendilerinde olmadığını, Facebook'u sadece reklam platformu olarak kullandıklarını ileri sürdüler. Ancak olayın kamuoyunda ciddi derecede gündem olmasıyla Facebook bir açıklama yaparak kullanıcılarının verilerinin 2 yıldan uzun bir süredir çalınmış olduğunu ancak bunu açıklamayı unuttuklarını söyledi. Really, Facebook? You forgot to mention that 50 million people had their private data breached, but every time it's my uncle's, friend's, sister's, dog's birthday, I get a notification? Peki bu veri toplama işi gerçekten de ABD seçim sonuçlarına yön verecek kadar etkili miydi? Eğer öyleyse dünya çapında küresel bir silah icat edilmişti. Cambridge Analytica'nın Trump kampanyası için veri toplama işi tam olarak şöyle işlemekteydi. Aslında her Amerikalı seçmen aynı şekilde hedeflenmedi. Kaynakların çoğu fikrini değiştirebilecekleri insanlara yöneltilmişti ve onlara ikna edilebilirler adını vermişlerdi. Bunlar siyasetle pek ilgilenmeyen, oyunu kime verecekleri konusunda kararsız olan ya da kimin kazanacağı konusunda bir kaygı taşımayan vatandaşlardı. Bunlar her yerdeydiler. Ama asıl önemli olanlar hangi partinin kazanacağı belli olmayan eyaletlerdeki ikna edilebilirlerdi. Mesela Michigan, Wisconsin, Pensilvanya ve Florida. Bu eyaletlerin hepsi seçim bölgelerine ayrılmıştı. Yani şu seçim bölgesinde 22 bin ikna edilebilir var ve doğru seçim bölgelerinde yeterince ikna edilebilir hedeflenirse o eyalette demokratlar değil, cumhuriyetçiler kazanabilirdi. Ve bu yaratıcı ekip bu kişileri harekete geçirecek ve manipüle edecek kişiye özel içerik hazırladılar. Onları bloglar, makaleler, videolar, reklamlar yani aklınıza gelebilecek tüm platformlarda bombardımana tutmaya başladılar. Ta ki dünyayı Trump ekibinin istediği şekilde görmelerini sağlayana dek. Ta ki onların istediği adaya oy verene dek. Tıpkı bir bumerang gibi veriler yollanıyor, analiz ediliyor ve davranışlarını değiştirme amacı taşıyan hedefli bir mesaj olarak sana geri dönüyor. Let's defeat her in November. Aslında bizi birbirimize bağlamak için kurulan bu sosyal medya platformları artık silah olarak kullanılıyor. Neyin ne olduğunu anlamak artık pek mümkün değil. Çünkü her şey arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz ya da en masum anlarımızı paylaştığımız o platformlarda oluyor. Cambridge Analytica'nın 2016 ABD seçimlerinde oy veren bütün insanların seçim bilgilerine erişimi olduğu iddia edilmişti. Ve o seçimde oy veren 157 milyon insan arasından sadece biri, David Carroll adında bir adam onlara çok basit bir soru sordu. Elinizdeki benimle ilgili topladığınız verileri görebilir miyim? Cambridge Analytica verileri vermeyi reddetti. Cevap olarak da Afganistan'da bir mağarada oturan bir Taliban üyesinin böyle bir talepte bulunmasına ne kadar hakkı varsa David Carroll'ın da o kadar hakkı var denildi. Daha sonrasında skandallarla çok defa gündeme gelen Cambridge Analytica iflasını ilan etti. Eleştirmenler Cambridge Analytica'nın iflas başvurusunda bulunmasının yetkililerin soruşturma imkanlarını kısıtlamak ya da sınırlamak ve delillerden kurtulmak amaçlı olduğuna inanıyor. Ve artık Cambridge Analytica gitti ve onun hikayesi bize çok daha büyük ve endişe verici bir hikaye işaret ediyordu. O da bizim kişisel verilerimizin bizim anlamadığımız yollarla bize karşı toplanmasıydı. İzin almadan ve haber bile vermeden bütün ulusun kaderiyle ve psikolojisiyle oynandı. Ve sadece oynanmakla da kalmayıp bu aynı zamanda demokratik süreç kılıfına koyulup da yapıldı. Peki böyle bir seçim ortamında sizce gerçekten de demokratik bir seçimden bahsedilebilir mi?
Cevaplarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki anketi de cevaplamayı unutmayın. Bakalım videonun başındaki ankette benim fikrim değişmez deyip de videoyu izledikten sonra siyasi görüşünün reklamlarla değişebileceği kanısına ulaşan kaç kişi var? Beraber görelim. Ben Rıdvan Yoldaş. Bir diğer videoda görüşmek üzere.